Dördüncü sırayı ördüm. Metalin üstüne geçirdim. Bu şekilde. Şimdi buraya bir misina ilave edeceğim. Neden metale geçirdim de çalışıyorum? Biraz daha kasarsa arkadaşlar metalin üstüne oturmayacak. O nedenle önce geçirdim. Bu tarafı öreceğim. Ondan sonra diğer tarafı öreceğim. Buradan ileri itmek, metalin üstüne yerleştirmek daha kolay. O nedenle böyle bir şey yaptım. Evet, şimdi şuradan bir yerde ip ilave edeceğim. Bu arada ip nasıl ilave ediyorum ya da misinayı onu göstereyim size. Şöyle giriyorum buradan ve buraya bunu bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle araya bağlayacağım. Normal misina düğümü 2 kere üst üste doluyorum. Bakın. Şöyle yapıyorum. Şu 1 2 itiyorum dibine. Normal şartlarda bir tane daha düğüm atıyorum. O zaman hiç açılmıyor ama şu anda atmayacağım onu. Lazım çünkü bana oralar. Dönüşte yine bu iple birleştireceğim. Şimdi şu aradaki boncuklardan demiştik hatırlarsanız daha önceki nazo kubbeli bileklikte yaptığımız gibi şu boncuktan geçiyoruz şöyle. Ben dedim ki biraz şenlensin burası da. Bir kırmızı boncuk daha koydum arasına. Kum boncuk alacağım. Kristal olursa çok şey oluyor, kabarık kalıyor. Kristal de koyabilirsiniz. Şimdi buraya girdim. Bakın bu boncuk üstten çıkmış. Ben de buradan yine üstten çıkıyorum bunu. Şöyle bakın üstten ve bunu böyle yerleştiriyorum. Tekrar alıyorum. Bakın şöyle bir ortalarına kırmızı kum koydum. Yine aynı 11.0. Şuradan yukarı aradaki boncukları kullanıyorum. Şunu. Evet, böyle çekiyorum ve bakın oturttum. Böyle. Tekrar bunu aldım. Ortadaki boncuktan şundan yukarı şu ve yerleştirdim. Buraya taktığım misina da çok uzun değil arkadaşlar. Yani 70-80 santim yetiyor. Öyle bir şey takabilirsiniz. Böyle yapıyorum. Ama buradaki aralarda misinalara girmemeye çalışın. Mesela ben girdim şurada. Heh, böyle. Yani direkt sadece boncuğa girmiş olun. Evet. Şu. Dönüp geleceğim bu şekilde ve burada düğüm yapacağım. Sonuna geldim. En sondan girdiğim boncuk vardı. Ondan çıkacağım. Bakın bu başladığım nokta. Bu başladığım düğüm attığımız misina. Evet. Şimdi buradan tekrar şu noktadan aynı çıktığımız yerden bakın buradan böyle çıkıp başlamıştık. Aynı noktaya geldik. Evet. Şimdi yerleştirdik. Bütünleşti. Bunun iki ucunu bir araya getireceğim ve bağlayacağım. Evet, dikkatli bir şekilde buradan bir geçelim. Evet. Şöyle. Yine buradan iniyorum. Şuraya. Evet. Şimdi bunlar yan yana gelecek arkadaşlar. Şurada. Bunu da buraya getirmem gerekiyor.
yan yana gelecek. Şu aradan bir yerden geçip, yani çok zorlanacağız. Evet, ikisi yan yana. Şöyle şimdi yine bağlıyorum ben bunu. Nasıl? Misina düğümü. 1 2 bağlıyorum. Şöyle sıkıca bağladık. Üstüne bir tane daha düğüm atıyorum. Evet. Şu. Bu şekilde. Şimdi bunu kesip yakacağız. Ama geçen gün Facebook'ta gördüm. İlknur Hoca var. İlknur Özyurt. O paylaşmış bir şey, çok hoşuma gitti. Ben de unutmuştum bunu. Amerika'dan almıştım. Onu göstereyim size. Şöyle bir alet var arkadaşlar. Bununla her türlü ipi kesebiliyorsunuz. Ama çok dikkatli yapmanız lazım. Misina'da özellikle. Onu göstereyim. İşte şuraya bir pille çalışıyor. Basıyorsunuz. Evet. Buradan bakın kesti. Türkiye'de henüz yok sanırsam bu. Ama normal siz bunları kesip çakmakla da yakabilirsiniz. Böyle bir aletiniz olursa da güzel olur. Evet. Şimdi bunu yerleştiriyorum tam olarak bu tarafa. Evet. Şimdi burayı yerleştirdim. Öbür tarafını yapacağım. Şu şekilde. Şimdi bu tarafını yapacağım. Aynı şekilde bunu dışarı doğru çıkartacağım. Ve buradan ip bağlayıp bu tarafını da öreceğim. Bilekliğimiz bitti. Umarım sizler de bitirir ve paylaşırsınız. Şimdi eğer bununla ilgili ne kullandım, hangi malzemeleri kullandım tam olarak size bilgi vermek istiyorum. Şöyle metal bileziğin çapı 7 santim, kalınlığı 2 santim, bir tur kristal 3 numara 74 adet gidiyor arkadaşlar. Tabii şimdi biliyorsunuz burada bir turda 74 adet, 2 tane mavi, yani 148 adet mavi, 148 adet kırmızı gerekiyor. Kumlarımız 11.0 kum boncuk. Yaklaşık olarak gri boncuktan 20 gram kadar gidiyor. Bizim ipe dizili boncuklardan da yani 2-2,5 sap kadar gidiyor. Sarı boncuktan 10 gram, kırmızı boncuktan da 5 gram kadar gidiyor. 0,16 milim misina ile örmeyi unutmayın diyorum. Evet, kolay gelsin diyorum. Ayrıca yine hatırlattığı için İlknur hocama teşekkür ediyorum. Bu aleti bize hatırlattığı için. Zeynep Aka hocama teşekkür ediyorum. Bana yedeğini aldığı için. Sevgilerimi sunuyorum hocam. Evet arkadaşlar, bilekliğimizi bitirdik. Bu dersimizde neler öğrendik? Naz örgüyü yeniden başladık. Birleştirdik. Yanına bir ikinci nazoyu ördük. Üçüncüyü ördük. Dördüncüyü ördük. Ve yan tarafındaki daha önceden nazo kubbeli bilekliğimizde yapmış olduğumuz çıkıntılarımızı yaptık. Ve bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben sizlerin de bunu yapmasını ve benimle paylaşmanızı istiyorum. Bunun dışında bir sonraki dersimizde arkadaşlar nazo örgü yüzük yapacağız. Taş öreceğiz. Ondan sonraki dersimizde de şekilsiz bir taşı nasıl öreriz onu öğreteceğim size. Ama daha öncesinde düzgün, yuvarlak, ince kenarlı, kristal bir taşı naz örgüyle nasıl öreriz, nasıl yüzük yaparız onu öğreneceğiz. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Bu kanalı sizlerle hep beraber büyüteceğiz. Şimdilik hoşça kalın.